Sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Evet, şöyle güzel pembe pembe çiçekleri göstereyim size. Neşelenmeye, gönlümüzü, zihnimizi hoş etmeye çok çok ihtiyaç duyacağımız günlere gidiyoruz. Şimdiden evet biliyoruz, bir ay tutulması var. Sert etkiler içinde barındıran günlerden geçiyoruz. Kolektif gezegenlerden bahsediyoruz. Özellikle Güneş Başak Burcu'na geçecek. Ben hemen dünya süresi yapmadan önce size hoş geldiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, mesajlarınızı bize iletmeyi unutmayın diyerek de başlamak istiyorum. İyi ki doğdunuz Zodyan verimli çocukları. Üretkenlik dönemimiz. Hani böyle daha mütevazi olduğumuz yaş dönemimizdir Başak. Başak insanın aklıdır. İyi ki doğdunuz sevgili Başak burçları. Başak 6. evdir. Halka hizmettir. Hani diyoruz ya, halk olarak her türlü hizmet aldığımız alan, hastanesi, postanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, hayvanlarımız, değil mi? Evcil hayvanlarımız, dört ayaklı hayvanlar dediğimiz kuzu, keçi grubunun girdiği, maalesef onlarla ilgili bir salgın hastalıklar gelecek ama halka hizmettir. Adliye saraylarımız, evlendirme dairelerimiz, her türlü ulusal olarak belediyelerimiz, hizmet aldığımız alanları bize işaret eder. Maalesef evet, birçok Başak Burcu'na bu yıl sarsıcı gelecek. Sevgili arkadaşlar, özellikle 28-29 zaten bir dolunay enerjisiyle giriyorsunuz efendim yeni solar return haritanıza. Önem arz edecek hayatınızda, hele Güneş Uranüs karesiyle girecek olanlar ki böyle bir atmosferle tam kesinleşme anı da 28-29 Ağustos olacak. Bu artı 7 gün içinde doğan sevgili Başak Burçları bu yıl böyle biraz düzenler sarsılabilir, bozulabilir, ani şok gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama değişim güzeldir efendim. Değişimden korktuğunuz, dile getiremediğiniz alanlarda unutmayın, yani Plüto, Uranüs güzel atmosferi de var. Desteklisiniz de. Umuyorum haritalarınız da desteklidir. Değişime kolaylıkla gidersiniz her biriniz. Yeni Solar Return haritanız, şimdiden Güneş dönüş yılı haritanız hayatınıza çok çok güzellikler getirsin. Evet, ben yine böyle bir hızlı giriş yaptım. İyi ki doğdunuz diyorum. Benim kızım da dahil bir Başak. Kıymetli rahmetli eşim de bir Başaktı. Etrafımda da böyle o kadar çok Başak Burcu arkadaşım vardır ki hep diyorum ya, ben bir Güneş Oğlak kadınıyım ama dragonik haritada Güneş, Merkür, Başak insanıyım sevgili arkadaşlar. Ben de sizdenim, yani yükselen Başak ama dragonik haritada da Tuğba Sun da bir Güneş Başak. Dragonik haritalarınızı ekliyorum ya, astrologçuklarınızdan öğrenin efendim burçlarınızı, Güneş burcunu. Neden fıtratında bazen alt üst oluyorsun? Bir element uyumu var mı? Bir bakın bakalım. Şimdi hoş geldiniz. Umuyorum iyisinizdir. Zaten tutulmaları çok konuştuk. Evet, etkin tutulmalardayız ama ben özellikle Güneş Uranüs dikleşmesine gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu şu anda değil. Aslında tutulma zamanında da bunu yaşıyor olacağız. Şimdi ufak ufak hissedeceğiz. Bu hafta, yeni hafta, Türkiye astroloji haritası müthiş muazzam haberlerle bir kere giriş yapabilir. An ne yükseliyor? Bir burç değişiminde, hele güneş ise, değil mi, hepimiz için önemli. Ruhumuzu, fıtratımızı, hayatımızdaki eril figürleri, dünya genelindeki kralları, üst düzey yöneticileri, liderleri işaret eden bu Başak Burcu geçişi, üzgünüm, benim astroloji haritamda halka hizmettir, bak 6. ev konuları, maalesef bizde pek halka hizmet olarak çalışmayacak. Yani hani dedik ya, sade ve mütevazilik dönemimizdir. Üzgünüm, yine bizde sade ve mütevazi bir dönemi işaret etmeyecek. Çünkü yükselen de an haritasında Dupe sabit yıldızlı bir Aslan Burcu yükselecek. Dupe varsa ne vardır? Egolar konuşur sevgili arkadaşlar. Umuyorum içi boş ego konuşmaz. Dolu dolu ego konuşur. Vay be dersin, değil mi? Yani bu açıklama yapılıyor ama gerçekten de bunu yapan kişi de çok donanımlı. Maalesef sevgili arkadaşlar. Üzgünüm. Güneş Uranüs bir kere dikleşmesi, biliyorsunuz tutulmayı geçiyorum. Çünkü bu burada da var. Yani güneş, değil mi? Ay tutulması 4 derece Balık burcunda gerçekleşecek zaten.
dikleşmeyi bu yılki demek ki bu balık burcundaki tutulmada her birimiz zaten hissedeceğiz. Değişimler geliyor sevgili arkadaşlar. Özellikle bu an kalitesi, an haritasına bakıyor. Bir kere salgınlar tam Haycı'ya 14 derece Aslan'da çocukları ilgilendiren 5. burçtur Aslan. Çocukları işaret eder sevgili arkadaşlar. Çocuklarımızı, çocuk sağlığını çok konuşacağız. Güneş Başak, daha çok Güneş Oğlak dönemi bunu takip ediyorum. Oğlak Burcu'ndaki yeni aylar, dolunaylar Dünya Sağlık Örgütü'nün çok ön plana çıktığı dönemdir. Ama Aslan DSO'nun kuruluş anı haritasında retrolarla çok da güzel konuşuyor. Aşılarla işlenen suçlarla sevgili arkadaşlar. Plüto aslandır zaten. Satürn aslan, Mars aslandır. Demek ki Dünya Sağlık Örgütü'nü işte korkutucu açıklamalarını hani hatırlarsanız 2024 26 Nisan 26 Nisan 2024'te biz bu 2026 yılını hiç unutmayacağız dedik ya, zaten bakıyoruz Alpertas derecesi tam ASC 120'lik yapıyor. İsyan sevgili arkadaşlar, isyanlar. Hatırlarsanız ne demiştik? Asıl kralına ayaklanan halkların isyanını konuşacaktık. 2 yıl önceden dikkat çektiğimiz artı 7 üzeri depremler, değil mi? Habire deprem geliyor sevgili arkadaşlar. Ve mutasyon geçiren salgın hastalıklar demiştik hatırlarsanız, ama bakın 2029'da da özellikle sulardan bulaşanları konuşacağız. Hele bir Uranüs Rigel derecesine gelsin. 2028-2029 özellikle benim ülkemde konuşacağız. Boğazlarımızı, sularımızı bize işaret ediyor olacak. Allah akıl fikir vere inşallah. Ne diyeyim? Ben de sizi seviyorum sevgili arkadaşlar. Evet, iyi ki denk geldik. Yani sevgili Sultancığım ne diyelim ki? Şimdi canım arkadaşlarım, 0 derece yay burcusun. Şimdi neden? Bak sevgili Ezgi Hanımcığım. Arkadaşlar Uranüs geçiyor karşınıza. Uranüs varsa demek ki ani değişken durumlar olabilir. 0 derece yaysın. Aslında sen bu her birimiz arkadaşlar, işte hatırlarsanız Uranüs ikizlere geçmeden önce yazmıştık. Japonya'ya artı 7 yıl Uranüs ikizler geçişi hiç yaramayacak. Çin dedik ya, Çin ama ne Çin'i konuşacağız sevgili arkadaşlarım. Sevgili Gül Hanımcığım, buralarda mısınız acaba siz? Ben hemen bir sevgili arkadaşlarım mesaj çekeceğim sevgili Gül Hanımcığımıza. Sevgili Oya'cığım, Kıbrıs astroloji haritasının Ay'ı, Mars'ı İkizler Burcu'nda. Bakın bu sizin haritalarınız için de geçerli. Mars gibi bir gezegenin üzerine Uranüs geliyorsa Uranüs'ün ne meale geldiğini artık bizlerden çok biliyorsunuz. Anlatıyoruz. Uranüs varsa ani öngöremediğiniz olaylar olabilir hayatınızda. Çok pardon. Satürn ikizler burcu musunuz? Kaç derece? Bakın dereceler konuşur. Şimdi bir zehirlenmeleri hatırlarsanız konuşacağız demiştik. Bakın yangınları konuşacağız. Uranüs'ün öyle dereceli, yayın öyle dereceleri var ki sevgili arkadaşlar. Yangınlar, unutmayınız karşınızda Mars. Çok pardon. Evet Selvi Hanımcığım, aynen öyle. Yok, yayını üyelere özel yapalım sevgili Aztek Yondur. Çünkü fark ettiniz mi bilmiyorum. Hemen daha onun için bir Gül Hanım'ı ben alayım dedim. Ben de istemiyorum aslında böyle kapatmak. Ama hani bu kanala üye olan kişiler belli. Hani özel plajlar yapıyorlar ya arkadaşlar, bakıyorsunuz çok temiz. Halk para vererek girmiyor. Halkın para vererek girmediği yerler rezalet, sigara izmariti kırılan. Maalesef biz de şu anda bunu yaşıyoruz. İsteyerek yaptığım bir şey değil ama ben hadsizliğe, saygısızlığa, bu benim bireysel hayatımda da böyle, beni tanımıyorsunuz, benim tahammülüm yok. Burada yayında çok dağılıyorum sevgili arkadaşlarım, çok dağılıyorum. Çünkü ben oraya takılıyorum. Çok rahatsız ediyor beni insanların had bilmezliği, hadsizlik.
Sınırlarımızı bilmiyoruz. Bakın ben şu anda özel hayatımda da bunu çok net yaşıyorum. Ve benim en büyük özelliğim ne biliyor musunuz? Direkt çekilirim insanların hayatından. Arar ki Tuğba'yı bulasın ondan sonra. Kırmam, dökmem, bağırmam. Ya burada yayın yapıyoruz. Çok çirkin konular geliyor. Bak ne diyor? Astroloji çok para var herhalde. Bu YouTube kanalı çok para kazanmıyor. İnşallah kazanacak. Ben kolektife hediye ettim bunu. Ben bu kanalı kurarken sevgili arkadaşlar, ben kova insanıyım. Ayım kova, Venüs'üm kova, 5-11 aksında. Kuzey ay düğümü 11. ev insanıyım. Uranüs'ün evinde. Toplumsal konulara hizmet veriyorum ben burada. Benim tek bir amacım var, bir insanın hayatına dokunabilmek. Başka da hiçbir amacım yok sevgili arkadaşım. Onun için maalesef kapatalım. Şimdi hemen bak yayın dağıldı. Ne kadar güzel bir giriş yapmıştık bana göre. Hadsiz insanlar sevgili arkadaşım, değil mi? Girdiğin plajda bile parayla giriyorsan bir edebinle. Maalesef böyle. Halk plajlarının hali ortada. Para verilen yerlerin hali ortada. O yüzden böyle yapalım. Sizler de bölünmeyin lütfen. Ayırmak, ayrıştırmak değil yani burada. Sadece buraya bir duvar örmek sevgili arkadaşlarım. Ben size teşekkür ederim sevgili Berna Hanımcığım. Neden ayrıldın dersten? Özleyeceğiz seni. Şimdi hadi ben dönüyorum konumuza. İyi ki doğdunuz dedim ben sevgili Başak burçlarımıza. Sevgili arkadaşlarım bakın, Merkür'de dikleşmeye gidecek. Ünlü kişiler, ünlü insanlar, değil mi? Hizmet ehli olan insanlar, belki doktorlarımız. Bunları çok fazlasıyla konuşuruz. Artı ticarethaneleri konuşacağız. Ticarethaneler için gerçekten zorlayıcı bir dönem olabilir. Bu bugünün öngörüsü değildir. Zaten geçmişle örüntülü tutulmaları deneyimliyoruz. Sevgili arkadaşlar, geçmişle örüntülü. Sakın unutmayın. Yani geçmiş tutulmaları unutmayın demek istiyorum size. Şimdi birinci evde bir güneş geçecek. Tam an haritasında 16 derece, hayvan saldırılarını konuşabiliriz. Dupe var çünkü işin içinde sevgili arkadaşlar. Dupe. Dupe sabit yıldızı varsa egoları konuşacağız. Çocuklarımızı konuşacağız, değil mi? O zaman borsayı falan da konuşabiliriz bakın. Uranüs dikleşmesi var. Lütfen bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımı olanlar düşünsün diyelim. Başkanı, asiller sınıfını, kimlik sahibi, soylu kişileri, ama balık var işin içinde, din adamlarını, Jüpiter var işin içinde, yargıçları, hakim, savcı gibi insanları sevgili arkadaşlar, yetki sahibi, saygın kişileri, hükümetteki bakanlarımızı, yani güneş bunları temsil eder canım arkadaşım. Ülkenin, halkının, birinci ev halkı, kimliğini, kendini nasıl ifade ettiğidir. Demek ki mutsuz olarak ifade edecek. Hizmet bulamayabiliriz. Bak kısıtlanmalar gelebilir demek ki. Uranüs, Merkür, iletişimde ciddi elektrik kaçakları kaçırabiliriz sevgili arkadaşlar. Yaşam enerjisini birinci eve güneş gelmiş, değil mi? Güneş birinci eve geçtiği zaman burçlarınıza göre şimdi yükselen Başakların nereye geldi? Birinci eve geldi diyoruz. Ama değil mi 10. evimize ikizler, yükselen Başak, 10. ev ikizler. Ailenle ilgili önemli haberler gelebilir diyor. Yükselen Başak, o güneş 8. evin yücelim yöneticisi. Aslan 12. evimiz. Demek ki biz yükselen Başaklara aileyle ilgili sürpriz, çekirdek ailemiz olabilir yani gündemimiz. Para olabilir, hapishaneler, ameliyathaneler, hastaneler olabilir, ortak gelirlerimiz olabilir diyor yükselen Başak. Anlıyor musunuz? Böyle okuyoruz. Birinci eve gelen Başak, evet kendimizi daha görünür kılar. Ülkenin birinci evinden bahsediyorsak sevgili arkadaşım, ulusumun, milletimin, hükümdarımızın başarısını kılmasını bekleriz. Ama Uranüs varsa işin içinde hayli sarsıcı gelişmeleri konuşabiliriz. Bizim kendi ulusumuzun kendimizde yapacağı yöneticilerimizin açıklamalar böyle bir zelzele gibi sallarken, ama ülkemizi, Dışişleri Bakanımızı çevre ülkelerle olan işte Suriye'ye, İsrail'e, hani böyle doğu tarafında bizi böyle bir pöhleyebilir, ateşleyebilir. Canlarım benim. Mesela Mısır'da, bakalım Libya'da neler olacak, Orta Doğu ülkelerinde. Oraya yapılacak açıklamalar, orada duyacaklarımız, belki halk olarak birinci evdeki bu güneş, Uranüs dikleşmesi bizde böyle bir elektrik kaçağına yapılacak açıklamalar. Değil mi? Hapishaneler, yasalar, 9. ev,
anayasayla ilgili konuşmalar gibi sevgili arkadaşlar işaret edecek bizim üzerimizde etki. Şimdi güneş olumsuz açı alıyor. Demek ki ülkemizin liderleriyle ilgili sorunlarımız olacak diyebilirim ben size. Bu an haritasını okuduğunda sevgili arkadaşlar. Fakat sağlıklar haycı olduğu için belki rahatsızlanan devlet büyüklerini duyabiliriz. Önemli kimlik sahibi kişileri. Güneş, Başak değil mi? Türkiye'deki fabrikatörler, büyük kimlik sahibi kişiler, iş insanları tanınmış, ülkeye hizmet veren arketipleri birleştiriyoruz bakın. Güneş, Başak. Heh, Canan Karatay gibi isimleri konuşabiliriz. Üreten, sağlık, hekimlerimizi çok konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. Kayıplar söz konusu olabilir ama Haycı'ya da tam ASC ile halkın yükselenindeki an kalitesine göre okursam birinci evin ASC'si ile yükselmiş bir Haycı'ya halkta sağlığı işaret edebilir. Yaşam enerjimizi zorlayan durumlarla karşılaşacaksınız diyor. Herhalde Türk halkı bize. Bilginiz olsun. Hayli stresli sevgili arkadaşlar. Yani işin içinde Uranüs'ün sert atmosferi varsa ki şimdi bunu da gizleyeceğiz sizinle Uranyen astrolojide asteroidleri birleştirerek de yorumlayacağız. Ne işaret ediyor? Şimdi olumsuz açılar yasalarla ilgili ani çıkışlar, beklenmedik değişiklikler, teklifler. Biliyoruz şimdi bunu böyle al ülkenin an haritasına koy. İkinciye para, orada Zeus var, askerler. Değil mi? Ben mesela size hatırlarsanız Jüpiter Aslan'a geçtiğinde hemen şuradan öngörümü yapayım. Çünkü buralarıyla bağdaşacak diyor Gök Kubbe. Bana işaret ettiği sevgili arkadaşlar. Hemen böyle bir o öngörümüzün üzerinden geçelim. Bak kuduz hastalığını geçen günkü gibi yine söyleyeyim. Uyuz hastalığını, şap krizini, hayvanların karın bölgesini özellikle işaret ediyordu. Nisan'daki Koç yeni ayı, Vertex'teki yeni ay. Şimdi zaten Eylül'de bunun bir de dolunayı gelecek sevgili arkadaşlar. Bize bunları işaret ediyor. Çin dedik ya Çin'i çok konuşacağız. Mesela bu pilot ülke Çin'den hastalık senaryosu duyabiliriz. Aslan. Zaten kendisinin aslan vurgusu da var bayağı Çin'in. Sevgili arkadaşlarım, bakalım özellikle çocukları çocukluk dönemi hastalıklarını işaret eden Çin'den, pilot ülkeden yine böyle öngörüler gelebilir. Ama bir de beni yakından takip edenler bilir. Hatırlar mısınız sevgili bir mantı? Bunu sen hatırlarsın çünkü hem öğrencimizsin hem vardın sınıfta. Canım arkadaşlarım ben kutsal mekanlardan açık, ibadete açık yerlerden de bir salgın hastalık beklediğimi 2024'ten beri işaret ediyorum. Değil mi? Biz de mesela biliyoruz neresi olduğunu kutsal mekanların. Vatikan da kutsal bir mekan. Bakalım hep birlikte izleyelim. İbadete açık yerlerden, alanlardan da bir salgın hastalığı işaret ediyor olacak canım arkadaşlarım. 2026 özellikle bu Temmuz ayında biz bu startı almıştık. Üst düzey kadrolarda yer alan isimler için özellikle yorucu ayları yaprak dökümüne işaret eden çok 2026'ya 2025 kapanışında da 2026 sonbaharına doğru artık yaprak dökümünü işaret ediyor bugünler. Bakalım hep beraber göreceğiz. Unutmayın yani bunlar benim göksel sembolizma üzerine yaptığım yorumlardır. Şüphesiz son söz de Rabbe aittir canım arkadaşlarım. Bir astrolog üç şeye karışamaz ama hastalıklar haycıya varsa bu tür yorumları sizlere de yapıyoruz değil mi? Kalp sağlığına dikkat et diyorum. Bak anjiyo gibi bir şey olabilir. Aa diyor 2015'te 2014 şu tarihte bakıyorsun Jüpiter Aslan. Diyorsun siz bir güzelce bir kardiyoloğa görüşün. İşte bu da öyle şu anda benim yaptığım yorum. Haycı'yı takip ederek baktığımda açılarında tam devlet kadrolarında çalışan üst düzey kişilere hepimiz can taşıyoruz. Kimin ne olacağı belli değil. Bizim haddimizi aşacak konular yaprak dökümü olan günleri işaret ediyor aynı zamanda. Bu tutulmalar uzunca zamana yayılacak ama evet aynen öyle sevgili bir marmıtı. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şunu hemen alayım ben. Bayağı oldu. Haziranda yapmıştım bu öngörüyü ben size.
Yani Yunanistan'ı hani yazıyorsunuz ya DM'de Tuğba Hanım demiştiniz ya. Ikarus varsa zaten hep Yunanistan çıkıyor sevgili arkadaşlar karşımıza. Adalar çıkıyor. Biz de zaten yani ben şunu sorguluyorum. Neden bugüne kadar olmayan şeyler bugün oluyor? İşte İsrail'den oraya bir şey geliyor ya da Yunanistan'dan bize Miçotakis'ten olmaz kabul edilemez gibi gündemler geliyor. Burnumuzun dibinde 2025 Mayıs'ta Dede Ağaç'ta tatbikat oluyor. NATO ülkesiyiz biz yokuz biz de NATO ülkesi toplantısı oluyor. Bak ben bunları düşünüyorum. Ülkemde NATO toplantısı oldu. Bütün liderler geldi. Donald Trump yanık yoğurdu falan beğendi. Ben bunlara bakmıyorum. Geçmiş döngülerle çalışıyorum. Aklımın mantığımın almadığı astrolog da olduğum için çok gündem var. Dün derste girdik öğrencilerim değil mi biz bu konulara? Oturduk. Uranüs'ü takip ettik. Tık 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 birlikte götürdük. Sevgili Yaşar, notları bekliyorum. Sana al demiştik derste yaptığımız öngörüleri. Benim çok dikkatimi çekiyor, değil mi? Bu zamana verilmesi, İsrail'in başka yerlere saldırması gibi gibi. Şimdi bir de kalkıp kınamamız. Benim baktığım gök kubbe çok farklı şeyler anlatıyor sevgili arkadaşlar. Hemen çok geri gitmem lazım. Şimdi Amerika'yı görüyoruz ya yerküre hareketleriyle, volkanlarla. Arkadaşlar 2027 ve 2031 arası özellikle Neptün Koç geldi. Şu anda bunu deneyimliyoruz dünya alemi olarak hepimiz. Biliyoruz Kanada işte Neptün Koç. Aynen öyle Cam 93. E, Çok daha fazlasıyla konuşacağız. Çok büyük yangınları konuşacağız. Tarihte büyük Chicago yangını var. Canlarım benim. Hani ABD içinde Pasifik e, ateş çemberi uyanıyor. Aynı şekilde Japonya içinde hiç yanlış olmaz. Amerika'da geçen yılki yayınlarda söylediğimi tekrar söyleyeceğim. 165 aktif volkan olan bir yerden bahsediyorsunuz. Bu tutulmalar gözüküyor yine. 2024'te şölenlere çevrildi. Bakın oldu bitti gitti. Zannetmeyin 19 derece Koç'taki güneş tutulmasını unutma. Kiron'u tutuldu bu ülkenin. Amerika'nın. Benim de tutuldu ama. Ülkemin. 18 derece. Koç burcunda bir kironu vardır Türkiye astroloji haritasının sevgili arkadaşlar bilginize. 2027 ve 2031 de dahil olmak üzere. Asıl daha yani çok konuşacağız biz Amerika'yı, yerküre hareketlerini, başkanını. Başkanın zaten Hades'i Koç. Plütosu sınır aşımında Aslan. Mars'a ASC'ye yakın Aslan 12. evde. Sağlığını konuşacağız değil mi? Aslan. 20 derece üstü Aslan, kalp sağlığını konuşacağız belki. Kafa sağlığını konuşacağız. 25 derece Koç'ta Hades'i var. Üstünde tutulma oldu bu başkanın. Değil mi? Ne kadar ilginç. Bir de kulağından filan da vuruldu. Baş kafa bölgesi Koç. Hades Koç ülkesi. Üç ülkesi demişim Donald Trump'ın. Ama Donald Trump belki de bir ilki çekecek ulusal soruşturmalarla sevgili arkadaşlar. Vatanına ihanetten yargılanacaklar olacak diyor Gökkubbe. Piyango kime çıkacak bakalım. Allahu alem. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Tarih bu örneklerle dolu sevgili arkadaşlar. Bilmem ne kadar tarihe hakimsiniz. Lütfen dönün bakın. Yani çok daha büyük ciddi ciddi yangınlar ve doğa olaylarını halkın göstergesi olan Giennah derecesindeki ayı tutuldu. Ay, halk sevgili arkadaşlar. Ve halk 21-22 derece Bellatrix Capella hattında olan Mars askeri ikizlerdir. Amerika astroloji haritasının halk ve asker el birliğiyle ülkede bir şeyleri değiştirecekmiş. Öyle gözüküyor gök kubbe. 2025 Eylül tutulması bize ne işaret etti? Beyaz Saray'dan ayrılanlar var dedi. O tutulmayı unutmayın. İşte halk, canlarım, şimdi anlıyor musunuz? Hele bir ay, bir güneş tutulsun, ondan sonra halkın değişen kaderini konuşacağız diye 2024'ten beri anlatıyoruz. Değişti mi halkın, analarımızın kaderi? Evet sevgili Erencim, onu ben de gördüm. Ya sevgili arkadaşım, canlarım, canım Erencim, sevgili anneciğim yazamıyorsun.
Abone değilsin. Keşke seni geldiğinde abone yapsaydık yanıma. Anlamıyor annem şimdi nasıl yapabileceğini. Alayım ben sizi de şöyle bir tarihe de tekrar götüreyim. Şimdi balık başak aksı tutulması. 2025 Şubat, daha yaşamadık balık başak aksı değil mi? Tutulma, girdik bir 2025 yılına. Birlikte yayın yapıyoruz böyle sizlerle, yine canlı yayınlar. Şunu demiştik. Balık başak aksı tutulmaları eşittir ibretlik sahneler zamanı. Sen ne anlıyorsun acaba bundan? Sana bana ne olur? Bitmez dediğin Beşar Esad rejimi devrildi. Bak daha çok devrilecek var diyor Gök Kubbe bize. İbretlik sahneler değil mi? Kimler geldi? Kimler arabalarını alıp Esad gezdirdi ya? Dönün bir bakın Allah aşkına tarihe. Şimdi kimse yüzüne bakmıyor. Kendi halkı heykelini yıktı yahu. Biz de Tuğba Sun Akademi olarak ne dedik? Önce heykeli dikilecekler. Sonra böyle heykeli yıkılacaklar var diyor. Ben demiyorum. Gök Kubbe diyor sevgili arkadaşlarım. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi onun için unutmayınız. Tutulma mevsimi eşittir ibretlik sahneler zamanı. Biz şimdi oturup milyonlarca kişi, değil mi, benim başkanım değil. Carney'in haritasına bakıyorum, çıkıp açıklama yapıyorum Kanada'da. Bunlar milyonlara, halklara mal olmuş insanlar. Biz bunların hayatını mercek altına aldık. Astrolojik olarak öngörü yapıyoruz. Donald Trump'a, Vladimir Putin'e, değil mi? Biz kendi ülke liderimize, ne kadar doğru da bu arada da o da ayrı bir konu, tartışılır. Bilmiyoruz. Bizim demek ki belki de doğru değil ha. Bugün yine önüme bir çocuk çıktı işte. Atatürk şu zaman bedenlenecek. Recep Tayyip Erdoğan bir daha bu zaman doğacak filan. Neyse, görmüyorsunuz Allah'tan. Denk geldiniz mi bilmiyorum, arkadaşım atmış. O günkü halk düşünsün. Zaman makinesinin içine böyle dolduralım, yaşadıklarımızı atalım da akıllı olsunlar. Bir daha bedenlenecekmiş Tayyip Erdoğan. Bilmiyorum izlediniz mi? Bir de bir milyonlar izlenmiş arkadaş. Şimdi biz bu arkadaşların yaptığı yorumlara bakarsak bizim ülkemizin lideri değişmesi gerekiyordu. Ay sen gördün mü Eren? Ben de gördüm. Atan arkadaşıma da çok güldüm. Gittim takibe de aldım kendisini. Altına da girip yazmışlar. Dediklerinin hiçbir olmuyor. Hani şu oluyordu, hani bu oluyordu filan falan. Bunlar şey kokuyor işte, takipçi kokuyor. Sevgili arkadaşım, neyse. Atatürk filan da tekrar enkarne olacakmış ama çok uzak ya. Bizim ne torun görür ne çocuk. Torunun torunun torunu görür. Epigenetik kuşaklar olarak atlata. Benim aileden doğacaklar çok severler atalarını. Bizim bir cumhuriyet kadını nenemiz vardı. Anlatır da anlatır derler herhalde. Aynen öyle Evrimcim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, işte bunlara bakarsak hatırlar mısınız bilmiyorum. 2023'teki seçimlerden önce ya bizi Cemal Şengör hocanın adını ağzına düşürdünüz Allah aşkına. Haklı adam. Yukarıdaki diyor bir bilim insanı, şu kadarcık bir kaya parçası Merkür, Merkür retroda. Bu astrologlar hatta demişti ki, yazısını okumuştum çok da gülmüştüm. Eğer ki dedi bu astroloğun yaptığı öngörü çıkarsa astrolojiye inanacağım demişti. Bu tezini de çürüttük yazık astroloji sayesinde. Türkiye'de bir lider ölecek ve seçim olmayacak diyorlardı. Hatırlar mısınız? Demek ki bizim ülke liderimizin bizim kullandığımız doğum haritası doğru değil sevgili arkadaşlar. Onun için sormayın ne zaman değişiyor diye. Gördüğünüz gibi bugüne kadar çoktan değişmesi lazımdı bizim diğer astrologların yaptığı yorumlarla. Şimdi canım arkadaşlarım, asteroidler çok küçük de artık 45'e gittik, gözler ufak ufak görmüyor. Şöyle bir önemli dünya olaylarına gebe, işaretçi zamanlardayız canım arkadaşlarım. Elektromanyetik frekanslarla benim bakış açımda Marmara'da oynanıyor sevgili arkadaşlar ve Eylül'de bir daha geliyor, tamam. İnançlıyız ya biz. Biz müminiz. Müminin de en büyük silahı duası.
Başka bir şey yapamazsın gece yarısı yapılacak ayine. Hekate var Uranüs'le birlikte sevgili arkadaşlar. Hekate, gece kabuslar, baykuşlar, yarasalar, fırtınalar, üç başlı tanrıça Hekate. Hani geçen yıl böyle, hatta demiştim ki size Hekate var arkadaşlar. Çok dikkatimi çekti. Ritüel büyülerdir. Canım arkadaşlarım, Eylül'de bir bakalım. Eylül, Ekim, sonbahar ekinoksunda kimler geliyor? Mesela geçen yıl bir Teknofest olmuştu. Hem de 2025 Ataköy Marina'da. Benim eşim, o zaman kıymetli eşim, ameliyat olmuştu. Bakın bunlar, sevgili arkadaşlar, bu frekanslar İstanbul yıkıldı yahu. İstanbullular, Bakırköy, Ataköy'deki arkadaşlar, Yeşilköy gece 1'e 2'ye kadar filan da devam etti. Ataköy Marina'da kalıyordum ben. Ya balkonda oturmanızın tahammülü yok. Bir de amanın amanın katılan gençleri görseniz yollarda. Öyle mi? Simdiyah bir kadın ya. Bilmiyorum kim olduğunu da, Aysun Hanımcığım işte. Bir daha böyle şeyler var. Haberiniz olsun. Geçen yılki ya Temmuz, biz 16 Eylül'de uçmuştuk. Eşimin tedavisi bitmişti. Ağustos filandı galiba. Hatırlıyor musun Eren? Ben de hatırlıyorum çünkü bizzat konserde değildim ama çocuklarımı içeri soktum. Çıkmayacaksınız dedim bu balkona. İstemiyorum dışarı çıkmanızı. İçeride oturun. Temmuz sonu muydu? Evet. Bizzat oradaydım. Konserde değilim ama konserde gibiydim yani. Eşim kemoterapi almış. Adamcağız hali yok. Yıkılıyor yani. Biz Ataköy Marina'dayız. Onlar ta neredeydi bilmiyorum. Evet sevgili Evrim. Herkes arkadaşım bana hep soruyorsunuz ya, Tuğba Sun Akademi olarak ritüelin ne? Benim ritüelim yok. Benim ritüelim kainatın kitabı. Canlarım benim. Tamam, taşları kullanıyorum. Evet, eğer böyle şeyleri görüyorsan. Bak bu sitril. Bak bu da ametis canım arkadaşım. Ametisi ortamlarınızda bulundurun. Burası da benim ofisim. Danışmanlıklarımı kameralı alanlar, Zoom üstünden isteyenler ya da WhatsApp üzerinden görüntülü izleyenler genelde uğur böceklerimi, ametisimi, işte şimdi çiçeğimi filan izliyorlar. Bu benim için çok kıymetli. Bak, onu taşın yanına koyduğumdan beri çiçeğim açmaya başladı. Normalde ben pek çiçek bakamam. Kaktüs gibiyim. Kaktüs güzel bakabiliyorum. O onun yanında, onun frekansıyla bile inanın etki ediyor sevgili arkadaşlar. Sadece yattığınız odaya ametisi almayın, uykuya odaklanamazsınız. Evet, ben de benden danışmanlık alanlar, kendim şu anda üretimlerime başladım. Tuğba Sun Akademi olarak çizimler. Tuğba Sun, çok güzel bir logo ile geleceğiz karşınıza inşallah. Daha vermedik ama üretimlerimiz yapılıyor. Benden alanlar danışmanlık bilirler, veririm. Bu taşlarla kainatta çalışabiliriz ama herkes her taşı da takamaz. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Ama frekanslarla oynanabilir mi? Evet, şu anda gerçekten frekansların içindeyiz. Hani ritüel olarak ne yapmam gerekiyor Tuğba Hanım diye soruyorsanız çok net söylerim ki kainatın kitabı ya da senin inancın neyse, değil mi? Biz bütün kitaplara iman etmiş insanlarız. Senin kitabın neyse, inandığın din her neyse, oranın, değil mi? Her dinin koruma, ritüeli, koruma duası vardır. Oku arkadaşım. Özellikle Mars 12. evler bu tutulmada. Şimdi derecelerinizi bilmiyoruz. Yükselen yengeç, Türk halkı. Allah, her gece ayetel kürsünü oku. Ver felağını nasını. Oku. Git sadakanı ver. Yapabilecek bir şeyimiz yok bizim. İzin verenler düşünecek. Ama ben size dedim. 2027, 2026 ve 2027'ye notumu bıraktım, gök kubbeye baktım. Şefaatinden vazgeçtik, bizi korumandan, kollamandan. Evlat, bari mezarımızdan taş çalma yeter diyordu 2026-2027 gökyüzü kombinasyonları. Kolektif olarak sana, bana, benim kıza, hayvancıklarımıza böyle söylüyordu, doğadaki canlılara. O yüzden bizim başka bir şey yapabilme lüksümüz yok. Unutma, inançlıyız elhamdülillah. 1-0 öndeyiz. Müminin en büyük silahı duası. Bu kadar. Okuyun.
Sevgili arkadaşlarım, okyanuslarda gelgitler. Tamam, Türkiye'de de gelgitler. Çekilen deniz, kenara böyle vuran deniz, deniz canlılarını konuşacağız. Bu kadar basit. Gelgit, stresler, üzgünüm sismik aktivite, hele Eylül ayında. Sınıf dün gördün, Ekim ayında. Eylül, Ekim hani hangisini yaz desen bütün zamanları yazarız herhalde. Çünkü yeni Solar Return haritamız sevgili Türk halkı maşallah toplumsal nur topu gibi konularla yürek hoplatan sismik hareketlerle 2026 Ekim, 2027 Ekim de dahildir. Şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Jüpiter Aslan tam hassas formüllerin üzerinde Solar Return haritamız şekilleniyor. Mars 29 derece yengeçle giriyoruz. Hapishaneler, daha da anlatayım mı? O hal gibi durumlar, Allah korusun. Hapishaneler, kapalı alanlar, hastanelerde yaşanabilecek Mars. Vesta karesi, patlamalar, yangınlar, boğazlar, üniversiteler ama en önemlisi gençler, can. Mala gelen halloluyor da cana gelen olmuyor. Lütfen dikkat ediniz. Lütfen. Zehirlenmeleri konuşacağız fazlasıyla. Ama Türkiye astroloji haritasında yapıları Toro House. Şiddeti konuşacağız. Bakın bu geçiş anında da hemen Güneş sevgili arkadaşlar. Hekate var. Üçlü yol ayrımlarıdır. Bilginiz olsun. Sokaklar, caddelerdir. Kafa karıştıran haberler, Asterea var. Gözleri hayrete düşürecek olaylar. Bilmiyorum artık benim hayrete düşmüyor. Gözlerim de bozuldu o yüzden pek de görmüyorum zaten. Ama Lilith'le kardinal oluşturuyorsa lütfen dikkat. Fanatizm de var sevgili arkadaşlar. Tam o sırada gök kubbede salgınları konuşacağız bir kere çocukları. Hayci 15 derece Aslan'da. 28, 29, 30 Ağustos öyle devam edecek. Jüpiter 12 derece Aslan Burcu'nda olacak. Eos'la yani çağrıları konuşuruz. Lider çağrılarını bir bilginiz olsun. Kirke üzgünüm arama kurtarma çalışmaları ama Güneş-Uranüs dikleşmesi lider çağrıları sevgili arkadaşlar. Hidalgo. Hani böyle her arane mikser gibi karışabilir bilginiz olsun. Sokaklara çok atıfta bulunuyor bu Güneş'in Başak Burcu'na geçişi de. Hacı Toro geçen gün söylediğimi yine söyleyeyim. Doktorlara el kaldırmayalım sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fakat dün maden kazası oldu biliyorsunuz. Dün yani hiç canım da açmak istemedi. İşte yıllardır ülkemdeki volkanlara, madenlere çok dikkat çekiyorum. 21 Haziran'dan sonrasına da Temmuz'da da yazdık bunu. Ülkemizde yaşanır. Canım arkadaşlarım üzgünüm. Mars'ı bu ülkenin Heptatios'la çalışıyorsa Mars Heptatios'un Mundane Dünya astroloji haritasındaki meali yanardağdır ülkedeki. Ben o patlayacak, şöyle olacak böyle bir iddia haddimi aşmıyorum ama yıllardır ne ya bilim adamlarımız çok ürkütücü de açıklamalar yapıyor farkındasınız değil mi? Santorini zamanında da bunları konuştuk. Ülkemizde neler olabileceğini. Şimdi bu aks tetiklendi ve 7 yıl etkin canlarım benim. Daha çok demek ki yüzü kara, alnı ak, yerin altında yürek isteyen, bu işte emekle çalışan, helalinden, evladının kursağından kazancını geçiren, kara yüzlü, ak alınlı kardeşlerimiz. Başınız sağ olsun. Madencilerimiz, iyi ki varsınız. Umarım gerçekten hak ettiğiniz değeri, hak ettiğiniz kazançları bulursunuz. Ne demiştik hani hatırlar mısınız? Söylemiştiniz Aysun Hanımcığım işte astroloji haritası söylüyor. Derece ilmini kullanıyorum çünkü ben. Hani bu ya şu tombaladan şunu atayım ha bu ay bu olur değil. Evet bunları yazıyorum farkındaysanız.
Geliyorum diyorum ki 21 Haziran'dan sonrası tufan. Ne var diyor Emrah Bey? DEM Parti var. CHP var. Zafer Partisi var. Sayıyoruz. Çağrılar, barış güvercinleri, kardeşlik, demokrasi çağrıları geldi diye çok anlattık hatırlarsanız. İşte böyle tetiklerini kolluyorum gök kubbede. İz sürüyorum Mars'ı, iz sürüyorum diğer dereceleri. Yoksa hepimiz bir şeyleri anlatıyoruz. Önemli olan vakti gelmeden önce uyarmaktır sizi. Ha ne yapabiliriz? Tuğba söyledin de volkana. So what yani ne olabilir? Hiçbir şey yapamayız biz. Yapması gerekenler yapar inşallah. Hatta şunu demiştik size. Hatırlar mısınız? Evet çiftçileri çok alıştık traktörleriyle Ankara yoluna gidecekler zaten. Balıkbaşı aksı tutulmaları geliyor canlar. Hele önümüzdeki yıl. Çiftçiler üzgünüm. Hatırlar mısınız? Madencileri de göreceğiz demiştik. 21 Haziran'dan sonra. Şimdi madencilerimizin de bu yüzleri kara bu çocukların demek ki seslerinin çıkmaya başlayacağı dönemlerdeyiz. Artı Neptün Venüs dikleşmesiyle karşıtlıkla girdik sevgili Türk halkı. Hani böyle konuşunca yanlış anlıyorsunuz. Bu gerçek. Hayaller Avrupa Birliği, Avrupa Fatih'iydik ya biz. Bizim asrın liderimiz nasıl unutursunuz? 2006 yılında gol attı, ben çok gurur duydum. Siz görmediniz mi billboardlarda Avrupa Fatih'ini? Unutuyorsunuz. Ama aday izliyorsunuz. Müge Anlı izliyorsunuz. Dedikodu peşinde koşuyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Burası böyle örümcek tutuyor ya arkadaşlar. Sonra gelip bizim gibi anlatanlar felaket tellalı. Bir gün beni yandaş yapıyorsunuz. Bir gün geliyorsunuz beni gevur İzmirli yapıyorsunuz. Hey canlarım benim. Hakikat bu hakikat. Ben senin gibi gece yaptığımda unutmuyorum yaşadığımı ve bana verilen sözleri. Dön bak bakayım. Neler olmuş? İşte bunları konuşacağız sevgili arkadaşlar. Ya bu dönem sakın ve sakın bunu bütün dünya halkları için de lütfen izleyiniz sevgili arkadaşlar. Bütün liderlerin, bütün yöneticilerin vereceği ya da senin baban, senin patronun da dahil buna. Senin de yöneticin var. Senin de evinin bir lideri var değil mi? Balık burcunda bir tutulma varsa canlarım benim ve böyle bir atmosferle giriyorsan özellikle Başaklar bu yıl ve bundan sonraki dönem artık haritalarınızda nerede açı aldınız bilmiyoruz. Kaç derecedesin bilmiyorum. Büyük büyük verilen vaatlere çok dikkat edin. Kandırılırsınız çünkü. Eğer ki haritanızda sert tetikler varsa sevgili arkadaşlarım. Üzgünüm. Hayaller 1 milyon. Tamam. Gerçeklerimizi yaşayacağız. Hakkımızı, hakikatimizi işaret ediyor. Bu güneşin Başak Burcu'na geçişi de. Halkın mutluluğu değil, hizmet, halka hizmettir. Üzgünüm canım arkadaşlarım. Yok diyor bize. Size hizmet yok. Bilginiz olsun. Böyle anlatayım. Size hizmet yok, bize hizmet yok. Değil mi sevgili Evrim? Aynen öyle. Ay ikizler. Aynen öyle Berna'cığım değil mi? Beni yıllar önce tanısalardı çok iyi olmazdı. Ben girdiğim her toplulukta taşlanıyorum sevgili arkadaşım. Sonra diyorlar Tuğba bizi fırçalıyor. Fırçalatmayın o zaman. Benim aklettiğimi benim gördüğümü de gör arkadaşım. Senin de bir Merkür'ün var. Kafaları çalıştıracaksınız. Ben çocuklarım evde bir kere söylüyorum düşüyor, 2 kere söylüyorum düşüyor. Merdiven trabzanından kayılır mı arkadaşım? Düşeceğin belli yani. Sonra al ya düştün. Çocuğum ağlama. Düşmeden önce düşünseydin. Düşeceğin belliydi çünkü. Analarımın bunu yaşayacağı belliydi çünkü. Tamam. O yüzden mağdur edebiyatı yapmayacağız sevgili arkadaşlar. Sonra bana diyorlar ya Tuğba niye görüşemiyoruz anlayamıyoruz. Neyini anlamıyorsunuz arkadaşlar? Bu benim ailem için de geçerli. Fare kedi oyunu oynuyoruz sonra. İnsan kalbi kırmayı sevmem. Evde misin? Hayır yokum. Çok yoğunum çalışıyorum. Halbuki oturup kahve içiyorum. Sonra da yani böyle rahatsız oluyorum. Aile olunca söylenmiyor çünkü ben canım seninle görüşmek istemiyorum. Sen bir git aynaya bak yaptıklarına bak diyemiyorsun. Sonra sevgili Türk halkım beni gelip yanlış anlıyorsunuz. Dön bakayım Avrupa Birliği. Bak
Bulgaristan'a. Ne güzel euro üstünden alıyorlar maaşları değil mi? Millet gidiyor şimdi Bulgaristanlı arkadaşlar oradan emekli olmaya kalkıyorlar. Sizi gidiler. Düne kadar gel şimdi git orada emekli olmaya. Öyle işte neyse. Ay çok seviyorum bu halimi de. Değil mi? Geceler boyu dualarda buluştuk. Evet 2025'te ben normalde sevmem. Hiç kimsenin bir duygusunu, ne dinini, ne başka bir şeysini. Hani kullanılmak gibi geliyor bana. Dini kullanmak. Neyse konuşursam beni çok yanlış anlarsınız. Tanımıyorsunuz çünkü. Tanımadığınız için büyük büyük yorumlar yaparsınız. Boş ver. Öyle sevgili arkadaşım, değil mi? Sevgili Berna'cığım. Uzun zamandan beri takipleşiyoruz. Meslekli yerde çalışmalarla ilgili sevgili arkadaşlar ne demiştik? Çocuklarla, doğum yapanlarla bak yasaları değiştirdi Pilitokova geçişi. Çünkü Child Authority ile Kasım 2024, 16 Kasım 2024'te olmuştu. Şimdi demek ki çalışanlarla, çalışma saatleriyle, haklarıyla olabilir. Belki biz de Arabistan'daki gibi artık cuma günleri yasal izin yaparız. Neden olmasın? Ne farkımız var? Ne eksiğimiz var canım arkadaşlarım? Cuma günleri yasal izin, yasal tatil. Ne güzel işte hafta içi çalışmazsınız. Yani çalışma izinlerinin filan da değişebileceğini gösteriyor. Ay yine Merkür'üm çok çalıştı. Ben size geçmiş öngörümü onu anlatacaktım. Başka yere bastık gittik. Evet. Şimdi yani şu Gazze Filistin'e geldi geliyor diye bir öngörü yapmıştık. Halen daha Eylül 2026'da da yani bu Filistin'in gireceği yeni Solar Return haritası da çok çok ateşli sevgili arkadaşlar. Dedik ya Gazze'den bizim kucağımıza koyacaklar Filistin'den sevgili arkadaşlar. Bunlar çok eski öngörülerimiz. Şimdi hemen. Size ne yazmışım? Ne zaman yazmışım? 18 Haziran 2026. Ben bu 25 Haziran 2026 sonrasını hiç sevmedim. Halkımın hüznü, matemi var. Var mı arkadaşlar hüzün, matem? Geçen hafta herkes Türk bayrağı paylaşıyordu. Bugünlerde yine bir unuttuk. Biz böyleyiz ya. Kalk, unut. Ne yiyip ne içiyoruz acaba? Yediklerimizde hani zehiri falan, gıda zehirlenmelerini falan konuşuyoruz ya. Tarım ilaçlarını. Başka bir şey var bence. Evet size 17 Haziran daha Jüpiter Aslan'a geçmeden bir öngörü yapmıştım. Şimdi çünkü bize bunları işaret ediyor. Jüpiter Aslan geçişi. Ülkemin sınırlarında, şimdi bak bize gösterdiği bu gösterge bu. Ülkemin sınırlarında bolca sığınmacı kampını işaret ederken tutulmalar bize de bolca mülteci hediye edecekmiş sevgili arkadaşlar. Bazı esnaf uzun süredir yapıyor. Cuma günü kapalı, hafta sonu açık. İşte bunun resmi olmasını beklerim. Arabistan'da uzun kalmış bir insan olarak olabilme potansiyeli yüksektir. Jüpiter Aslan geçişi yalancı bir bahar getirecekmiş sevgili arkadaşlar. Jüpiter Aslan'a geçti hatta bak 12 dereceye geldi. Ülke turizmimizi halen işaret ediyor. Bakın Mars Aslan'a geçecek. Şu anda biz hani yengeçte kalsaydı keşke filan hani doğru çalışmıyor sınır aşımı filan derken Mars Aslan Plüto karşıtlığı hiç cici bici gelmiyor sevgili arkadaşlar. Eylül'de hayli sarsıcı, Ekim'de. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. 2025 biterken filan ne zaman yazdık? 17 Şubat 2025'te. 2025 biterken oh be ne yıl geçirdik. Başkan diploması iptal oldu. Çocuklar sokakta koştu. Pokemon oldu. Oh be bu yıl bitiyor. Çok gülen kahkaha atan astrologlar da Donald Trump ülkeye geliyor. Her şey çok güzel. Emekli falan yüzün gülüyor dedi. O arkadaş gerçi Ekrem İmamoğlu'na da dedi. Ekrem İmamoğlu çok iyi yerlere gelecek dedi. Yazık adam Silivri'ye gitti. İyidir belki bilmiyoruz onun gözünde. Hani çok iyi günler var filan diye
Düşünüyorsanız büyük yanılgıdasınız. Ne dedik? Çarpı 3 çetin geçecek yıllara hazırlıklı olun. Gelen gideni aratır. Yani bu yılda geliver kapatırken bu yılı da aratacak. Mars yengeci de Mars aslan. Hem de çok kısa sürede. Çok güzel. Hatırlatacak sevgili arkadaşlar. Ya diyeceğiz ki keşke yani doğru çalışmıyordu. Ağlıyorduk ediyorduk biraz. Duygusal durumumuz farklıydı. Mars enerjisini düzgün kullanamıyorduk ama keşke burada kalsaydı diyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başka ülkelere gönderilmesi ve yabancı kuvvetlerin de bizde bulunmasını ülkemin gündemine de işaret ediyor. Niye acaba bizde bulunur bilemedim. Böyle sevgili arkadaşlar. Evet Selvi'cim uzunca yıllara da yayılacak şekilde istikbali için yem edilen bir halktan tarihe ibretlik not kalacak. İbretlik bir La Fontaine Türkçe masalları. Anneannelerimiz anlatıyor ya bize işte karneyle ekmek aldık filan. Bize de torunları anlatacak. Dünya genelinde diyelim, ülkeler nezdinde izleyeceğiz hangi halk olacak. İbretlik sahneleri anlatacağız torunlara. Çocuğum gel bakayım buraya. Ay beni torun da sevmez. Ne konuşuyorsun derler. Tarih anlatırım ben bunlara sürekli. Ben çocuklarla o Barbie oynarken köy okulu kuruyordum. Kızın dondurmacı Barbie'si falan vardı. Teneffüse çıkıyorduk, gidiyorduk Barbie ile dondurma almaya, toplama çıkarma öğretiyordum. Bu da benim misyonum. Hep bir şeyler. Ama Barbie oynarken hani Barbie, ruj falan sürme, saç toplama falan yok. Köy okulu kuruyorduk. Bütün Barbie'leri diziyorduk. Tahta, kalem, yazı yazıyorduk. Toplama çıkarma yapıyorduk. Çiple alırız diye gülmüştük değil mi? Aynen öyle Selvi'cim ya. Çiple herhalde alırız. Çip çip. Sevgili arkadaşlarım böyle. Yalnızca şimdi bu 19 derece aslanın üzerinde heptatisios var ve retro Atmetos 18 derece aslanda evet çok sorry özellikle Atlantis varsa hemen şöyle gelelim. Sismik hareketi konuşuruz. Atlantis su basmalarını konuşuruz. Atlantis neresi? Burnumuzun dibi. Ege. Ege'yi konuşuruz. Acil tahliye haberleri alabiliriz diyor Gökkubbe. Değil mi sevgili Berna Hanım? Leblebici tozu bile mutlu ediyordu. Ay ben yiyemem leblebi tozu. Kaçar benim boğazıma. Şimdi sismik hareketlerimiz var. Üzgünüm sevgili arkadaşlar. Gezegenlerdeki bu toplaşmalar, aşırı yağış ve su baskını gibi risklerimiz var. Hatırlarsanız geçen yılki tutulmalarda şunu da öngörmüştüm. Çamur yağmurları, kıpkırmızı olan gökyüzleri bir anda birden farklı fazla ülkenin karanlığa bürünmesini de işaret ediyor olacak. Aa, hemen şu kitabı alayım ben size bir saniyenizi rica edeceğim. Evet. Kitabımı alacağım. Çünkü ay tutulmasında hatırlarsanız herhalde yukarıdaki dolabımda kaldı. Yok ya yukarıda kalmış. Neyse yarınki yayına alırız o kitabımızı da. Sevgili arkadaşlar. Hani İbnül Arabi'nin bak bu yıldızların mevki ama saatlerin hazinesi. Diğer çalışma masamda. Hatırlarsanız değil mi bir ay tutulması oldu ya Başak Burcu'nda. Ne zaman? Mart 2025'te. O zaman ne demiştik? Ben demiyordum ha. Kıymetli Hazret Muhittin İbnül Arabi. Ramazan'ın bu gecesinde şayet ay tutulursa kaç 14. gecesiydik değil mi? Yerküre hareketleri çok olur demişti. İnsanlar ne yapacaktı? Sadaka cihetle diyor yardımlaşmalarına. Demek ki bizi korkutuyor. Be, ben demiyorum. Hazret diyor Muhittin İbnül Arabi. Evet bu yılda geliyor Ramazan'a. 2027 tutulmaları. Onu da yapacağım sevgili arkadaşlarım. Hatta onu Reels yaptık biz sağ olsun Gül Hanım. Çok güzel bir Reels hazırladı. Kitabı aldım elime. Reels'lar bölümünde aşağıda vardır.
Marifetname'yi açtık, okuduk. Ramazan'dı. Birlikte Marifetname'de ay ve güneş tutulduğunda diye onu da okuduk sizin karşınızda. Tedbirli ve temkinli olunması faydalıdır böylesi dönemlerde sevgili arkadaşlar. Üzgünüm, hepatisiyoz, yanardağ patlamaları, Plüto Kiron boğa geçişi 0 derece boğa. Nerede iz düştü? Sicilya'da değil mi? Etna. Çizmenin hatta tam böyle demiştim. Kesiştiği çizmenin ucunda oldu sevgili arkadaşlar, Sicilya'da. Toplumları etkileyecek gündemler, hava olayları değil mi? Yanardağ faaliyetleri sebebiyle Kovan'a uçuşların toplumu etkileyecek durumlar, hava saldırıları görüyoruz zaten. Tedbirli ve temkinli olunuz sevgili arkadaşlarım. Mars Yengeç'te biliyorsunuz ve sınır aşımı, agresif bir enerji. Agresif bir enerji, duygusal bir enerji, Türk halkının enerjisi, yengeç, hak adalet konuları, duygu, koruma kollama, ah ah biz bu sonu nasıl görmedik diye sahnede yerini almalar, alma. Louis Vuitton'un çantasını gibi alma, alma modeli değil sevgili halk, sahneye çıkma. Ben bilmem farkında mısınız diye çok öngörüler yaptım. Beni taşladınız, o zaman ben oturdum, üzüldüm, ağladım. Beni niye taşlıyor? Bu işte gökyüzü. Bugün lütfen herkes şöyle bir başını gömdüğü kumdan çıkaracak, güzelce bakacak. Hak, adalet istiyorsanız, değil mi? Saygı istiyorsak, bu sadece yönetici için alma. Kendi ailen için de al. Bencilliği bırakın artık. Büyüyün, büyüyün sevgili dostlar. Sevgili büyükler, büyüyün. Sevgili küçükler, siz de bizi örnek alarak bizler gibi mantıkla büyüyün inşallah. Televizyon başlarında büyümeyin. Büyüyün arkadaşlarım ya. Bir şey oluyor, herkes birbirini suçluyor. Vallahi ben şu anda çok şahit oluyorum. Eşimin vefatı dönemi. Ben niye, biz sana ne yaptık? Evet, siz kendinize göre hiçbir şey yapmadınız da benim gözlüklerimi giyip baktınız mı ne yaptığınıza? Canlarım benim. Biz ne yaptık? Biz ne yaptığı bırakın. Bir aynayla her biriniz, hepimiz kendimizle yüzleşelim ya. Ve sonra diyoruz biz liyakatsiziz. Biz hakkımızı, hakikatimizi yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. 2023 100. yılımız bize bunu anlattı. 2023'teki ay tutulmasında o zaman da taş yedim. Hayır, çok güzel olacak, ülke çok güzel yerlere. Evet, biz küllerimizden doğacağız. Ama herkes bir atlayacak kaynayan, fokurdayan suya. Mars yengeç, sular çok kızmış sevgili arkadaşım. Mars yengeç fokur diyor. Mars ateş değil mi, sıcak. Nereye gelmiş? Suya gelmiş. Kime gelmiş? Halka gelmiş. Kaynar su dökmüş gibi yapar. Herkes eteğindeki taşı kadar, ektiği kadar ya da koyduğu bir tuğla kadar ya da yolda, değil mi? Gördüğünde aldığın bir taş kadar. Senden sonrası halk da var çünkü geçerken şakadanak atabilir bir teyzemin kafasına. Evet, yol müsait olmadığı zaman ben de basıp gidiyorum. Arkadan gelen de bana vurabilir. Evde de çoluğum çocuğum var, da kendimi de düşüneceğim. Bak, ben kendimi düşünüyorum. Artık bizden çıktım ben arkadaşlar. Bene geçtim. Benim ayım kova. Karşı tarafa git diyor bana. Yeter artık da, anlayanla uğraş, anlamayanla uğraşma. Ay kova olmak Türkiye'de. Venüs kova, Venüs kovaya saygıdır. Değil mi? 5 ederim, değerim. Nasıl ortaya koyacağım? Dön bak. Terazi. 21 derece foremen teraziliyim ben. Sevgili arkadaşlar, yani bu kadar. Artık her şeyi buğz ettim. Herkesi. Anlıyor, anlamıyor. Sonra diyorlar Tuğba bize bağırıyor. Bağırırım, bağırtmayın. Aramayın o yüzden beni. Yokum ben evde. Kapalı telefonlarım. Şalterlerim attı. Plito geldi tepeme artık. Böyle. O yüzden ben artık hiç kimseye üzülmüyorum. Hiç kimseye acımıyorum. Ben artık aslana gittim. Benim ben. Ben ne istiyorum? Ben. Artık benim çocuklarım diyorum. Kimse kusura bakmasın. Canlarım benim. Böyle. Bu iş böyledir. Öfkeli davranışlar gösterilebilir. Aynen öyle, karides gibi ciyaklıyoruz arkadaşlar. Kim ne hak ettiyse herkes, ama o suya batacak.
Emekli de batacak, işçi de batıyor. Tamam. Doktor da batıyor. Öğretmen de batıp çıkıyor. Herkes taşı kadar batıp çıkıyor sevgili arkadaşım. İş adamı da bak patron eşleri ya. Cüneyt Zapsu dediğiniz adam ifadeye çağrıldı. Hey, ben çok severim kendisini. Çok güzel değil mi? Uslubu, konuşması, eğitimi, donanımı. Vay be. Hiç aklınıza gelir mi? Daha durun bakalım. Cübbeli Ahmet aklına gelir mi? Cemaatler, ötekinler hadi geldi. E devlete yeni kadrolar açılacak. Kimse işsiz kalmayacak. Çünkü buralarda da yine eller, kollar, ayaklar, başlar olduğu için memuriyet sınavlarına girin. Ama hiç cemaatle işin varsa girme sevgili arkadaşım. Mars maksimum deklinasyonda, bak böyle söyleyemedim, bağırttı Mars yengeç. Maksimum deklinasyonda sevgili arkadaşlar, koşun koşun. Çeki düzen verin kendinize diyor bize. Sular çok fokur diyor çünkü kaynar su halk sende Mars yengeç. Demek ki Mars doğasında sert olaylarla karşılaşıyoruz. Kim? Biz, sen, ben, benim kız. Ama tabii yukarıdayı da bak, halkı muhalefeti daha çok karışacak diyor. Muhalefet kanalında tutuklanacak çok isim var diyor sevgili arkadaşlar. Çok isim. 4-10 aksı Merkür, ülkenin halkı var diyor. Aydın kesimi var diyor. Gazetecisi var diyor Merkür. Habercisi var diyor Merkür. Ülkenin Merkür 12. evini yönetiyor. Hadi buyurun. Hapishane hastanedir. Gideceğin yer belli diyor. Askeri konular Mars. Saldırılar Mars. Silahlı, bıçaklı eylemler Mars. Kaza, yangın gibi olaylar eşittire bas Mars. Bilginiz olsun. Mars yengeç ve deklinasyon üstünde bir tutulma daha yaşıyorsak ve hamalla hizalanıyorsa Allah yardımcımız olsun. Allah hepimize yar ve yardımcı olsun diyeyim sevgili arkadaşlar. Hayallerinize odaklanın sevgili Türk halkı. Emekli yüzün gülecek, refah payı alacaksın. Her şey şahane. Böyle anlatayım istiyorsanız. O zaman gelir bana yazarsınız. Dediğin de olmadı diye felaket tellalı yazıyorsunuz ya. Vallahi sevgili bir mantı, ben hiçbir şey için üzgün değilim artık. Bak kafayı değiştirdim, çiçeklerim de açtı. Ben bene geçtim artık, sana da tavsiye ediyorum. Senin Satürn'ün de Aslan, ay pardon ikizler. Dün derste dedin ya, ben hocam Fransız ne konuşuyordun? Rusça, İngilizce. Satürn'ün ikizler senin. Senden sonra bir baktım neden ayrıldı bir mantıcığım diye. Çok da güzel ha o. Bilgin olsun. Bu dönemde sana yarayacak yani Allah'ın izniyle. Bu ben olurum, bir başkası olur. Astrolojiyi bırakmıyorsunuz ona göre. Devam devam. Ama kimden alacağına söyle. Camiada merdiven altı çok dolu olduğu için kimin ne öğretip öğretmeyeceğini söyleyebiliriz. Git ya da gitme. Aynen öyle demiş Selviya. Çok haklısın. Çok. Teknolojinin kötüye kullanılmasına dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ama yani balık başak aksı tutulmalarını yaşıyoruz. Bir tane daha Başak Burcu'nda olacak. Empati, vicdan umuyorum. Vurgu kazanır ülkemde. Empati, empati. Bakın dün annem mesela benden fırça yedi sevgili Feyzacığım. Burada mısın? Ne yapmış biliyor musunuz? Baktığı sokak köpekleri var, Kanada'dan dönüyor buradan gittikten sonra. Biz ailece hayvan severiz. Ve sokakta yavru köpekler daha yeni doğmuşlar. Onlara böyle tek tek tabak hazırlıyor. Sütler, ekmekler, mamalar filan koyuyorlar kuzeniyle birlikte. Eve giriyorlar. Turgutlu'da oluyor bu olay. Cırak cırak ses duyuyor benim anacığım. Kuzenine diyor ki koş diyor, bak Ülgen diyor. Hayvanlar ezildi galiba diyor. O kadar kötü ağlıyorlar. Annem balkona çıkınca ne görsün? Hayvanları bağırta bağırta, fırlata fırlata kafasından bacağından belediye kafeslere fırlatıyormuş. Benim anacığım bağırmış, bağırmış. Hiç mi vicdanınız yok? O da görevini yapıyor. Fırça yedi benden dün. Anacığım.
Böyle çünkü değiştiremeyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah dilerse artık dedim ya hep. Tuğba Hanım ne yapacağız? Bir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız. Son söz Allah'a aittir. Tamam. Allah dilerse yarın sabah kalktığında her şey çok güzel olur. Bambaşka bir dünyaya uyanırsın. Allah dilerse. Ettiğini bir bulacaksın arkadaşım önce. Bu kadar basit. Can yak, can yak, can yak. Ondan sonra hiçbir şey yok. Cennet ucuz değil. Türkiye'nin 8. evinde Plüto varken cehennemde lüzumsuz değil oluyor. Sele, afete dikkat. Üzgünüm. Diğer ülkelerle ilişkilerimiz, halk içinde muhalefet ve iktidar ilişkilerimiz çok kızışacak, bilginiz olsun. Yani bu böyle sevgili arkadaşlar. Bize bunu işaret ediyor. Polonya'yı, Avrupa'da doğa olaylarını çok konuşacağız. Hep dedim ya, Almanya'da siz deprem beklemezsiniz ama ben beklerim. Bak bu yıl böyle 2027'de hepimizin hayatında 5 tutulma var. Ne yaptı? Maksimumun üstüne geçti. Demek ki hani maksimum olaylar yaşayacağız hep birlikte. 2 ay 2 güneş tutulması her yıl minimum ortalama yaşarız. 2 ay 2 güneşe seneye 5 ve çok uzun bir tutulma geliyor. 10 dakika tutulma da var ha. 2028-2029'a gidin. Bunları da konuşacağız. 10 yıl demek ki. Halk, iç olaylarımız, halkla ilgili konular, halkı üzen açıklamalar olabilir. Hapishanelerden üzücü haberler alabiliriz sevgili arkadaşlar. Üzgünüm. Sel gibi riskler gerçekten çok olası olabilir. İstanbul, Çanakkale, Obruk. Evet bir mantı tam ağzımdan aldım. Polonya'yı bekliyorum bilginiz olsun. Evet Polonya, Varşova. Hali karışacak zaten. Sizler de farkındasınız. Vladimir Putin bu önümüzdeki şimdi kulağının üstüne yatıyor. Önümüzdeki 2 yıl Avrupa ülkelerinin şöyle bir kuyruğunu sıkıştıracak. Vladimir Putin'in haritası o da çok tetik alıyor. Sevgili arkadaşlar. Bak Başkan Carney'den Trump'a hodri meydan. Şimdi önüme düştü. Size bir şey okuyacaktım. Carney'i zor günler bekliyor sevgili arkadaşlar. Artık savaştayız diyor. Kanada ABD'ye res çekti. Sevgili İrep Çakır, çok güzel bir gazeteci, sesi de çok güzel. Kanada'da takip edilir kendisi. Başbakan Mark Carney, Amerika ile yürütülen ticaret görüşmelerini durdurdu. Müzakere ekiplerini geri çekti. ABD Başkanı Trump'a hodri meydan dedi. Trump'ın Kanada'ya ve dünya ülkelerine uyguladığı gümrük vergileri, ay bize daha çok uygulamadı mı ya, biz dostuyuz hatırlıyorsunuz değil mi? Daha yeni yaptı bir de gidip geldikten sonra. Yanık yoğurtlar ne oldu sayın sevgili Donald Trump? Merkür Neptün kareli. İnanma Türk halkı. Ne diyeyim ben daha? Neyse hadi ben yine döneyim buraya. Başkan Carney'in saldırıya uğradık, artık savaştayız sözleri çok kritik ve Kanada'nın egemenliğine yepyeni bir boyut kazandırdı. Turkish Voice of Kanada'daki İrep Çakır şahane yayınlar yapıyor. Son 2 saatin tüm gelişmelerini, tüm kritik detaylarını aktardı. Kanada, Türkiye serbest ticaret anlaşmasına yönelik tespitleri de varmış hanımefendinin. Ne ilgisi var demeyin sevgili arkadaşlar Türkiye-Kanada ilişkilerinin. Neyse vakti geldiğinde daha çok konuşuruz. Fakat Carney umarım aldığı gibi görevini kolaylıkla devreder ama halkı yönetirken çok zorlanacağını da gösteriyor. Bu kış sevgili Kanada halkı ciddi ve önümüzdeki kışlar, ben stokçuluk yapmayı da sevmem ama bir yani ihtiyacın olanı, ben şimdiden mangalımı yakarım diye 2 tane tüp koyuyorum, büyük tüp. Yakmak zorunda kalabiliriz çünkü elektrikler kesilebilir. Donabiliriz diyor bize. Helikopterlerle yardım alabilirsiniz diyor bundan sonraki kışlarda. Sizi barınak diyorum, hayvan mıyız biz ya barınağa toplayalım. Kiliselere toplayabilirler. Buradaki kiliseler böyle acil yardım çadırlar, ateş, işte yemek falan dağıtıyorlar. Çok da temizler ya. Öyle olabilirmiş.
Sağ gösterip sol vuracak demiştik. Evet, seçim yapalım. Yani bugün astrolog olmaya gerek yok diyorlar. Bugün aklı olan, pembe gözlüğü olmayan herkes görür. Orta Doğu'da barışı bitireceğim, savaşı bitireceğim. Geçiniz bu naraları. Bir şey değil, bize de çivi çaktırttı arkadaş. Göreceğiz dedik ya ülke halkımızdan. Donald Trump geldi diye sevinenleri. Bir şey değil, biz de girdik sevgili arkadaşım. Oyun içinde matruşkanın bir tanesi biziz. Olacak mı? Evet, bizi karşılıklı getirecekler sevgili arkadaşlar. Değil mi? Sonra bize Türkiye NATO'dan çıksın, çıkarılsın diye hadsiz yorumlar yapacaklar. Bu öngörüleri yaptım ben size. Yanlışlıkla gönderdik. Siren çalıyor. Nerede? İncirli üstünde. Şimdi binaları konuşuyoruz. Açık, bize hizmete açık alanları konuşuyoruz. Aşırı su, sel, yangın, patlama, değil mi? Hastanelerde de Allah korusun olabilirmiş. Çok dikkatli olmamız, uyanık olmamız lazım. Bilinmezlik var, agresyon var, çatışmalar var diyor. Nerede? Halkın kendi içinde, muhalefet ve iktidar kanalı içinde. Arap Yarımadası zaten bugünün konusu değildir. Bu ateş o tarafta da çoktan yandı. Fas, Cezayir, Tunus. Geçen gün deprem de oldu, gördünüz mü? 2026-2027 çok konuşulacak bölgeler. Gerçekten bilmiyordum sevgili bir mantık. Ya yanmayalım da. Böyle sevgili arkadaşlar. Türkiye astroloji haritası, yani uzak yerler, yabancılar, sinagoglar, 9. ev, boğazlar, kiliseler, ibadethaneler, Ayasofya, Kanal İstanbul projesi, üniversiteler, 9. ev, yüksek eğitim ve üniversiteler, rektörler, üniversitelerin içine ateş salabilir sevgili arkadaşlar. Mars sınır aşımı, Vesta karesi, demek ki mahremiyete dokunulursa diyor, bayrağı, Vesta yemin etmek ve Vesta Koç'ta, Satürn Koç'ta, Mars Yengeç'te yöneticisi. Doğru çalışmıyor ya, Mustafa Kemal'in askeriyiz diye bağırır. Çocuk şakadanak yangın çıkar diyor. Vesta yemin etmektir, yemin. Mahremiyetiniz, yuvanızda yanan ateştir Vesta. Değil mi? Bir yuvanın mahremiyetidir. Vesta rahibeleri vardır. Ateşi söndürmemişlerdir. Eve girdiğinde o çamaşır kokusu de, mis gibi bernel kokusu de, sıcacık boğaça kokusu. Şöyle bir çocukluğunuzdaki kokuları çekin burnunuza. Bu Vesta'dır. O evde yanan yuvadaki ateşi, sadakati gösterir. Bir ülkede de bayrak, şeref, namus algısıdır. Ülkenin, halkın Vesta mahrumiyetidir sevgili arkadaşım, mahremiyeti. Değil mi? Sevgili İmamoğlu için soru astrolojisi 27-25 Ocak öngörümüz. Daldık verdik derste yaptığımız bu öngörüyü. İmamoğlu'nun mahremiyetine dokunulur diyordu. Niye? Vesta karesi vardı çünkü. Vesta mahremiyettir sevgili arkadaşlar. Vesta verdiğin sözdür. Unutmayacaksın sevgili arkadaşım. Haritalarınızdaki Vesta'nızı, danışmanlıklarınızda lütfen öğrenin. Olur mu? Vesta. Neye söz verdin? Neye söz vererek indirildin? Sor bakayım dünyala da. Ay nasıl açı yapmış. Tekme tokat mı geldin, keyifle mi geldin? Öğrencilerim, size anlatıyorum ya. Gelişini bile görürsün. Doğmak istedin mi, doğmak istemedin mi? Neyse. Ülkemizin dış imajı, halkın ferahı, refahı çok önemli olacak. Fakat ülkemizin hükümet ve yöneticilerinin önemli mesuliyetler alacağı yerler, işte sloganlar olabilir, heykelleri falan dikilebilir. Diğer ülkeler nezdindeki dış imajı daha da yükselecek. Halk içinde birazcık şefaatinden vazgeçmişlik durumları olacak diyor sevgili arkadaşlar. Dış işlerimizin çok daha aktif olacağı, uluslararası ilişkilerde önde yer alacağımız bir zamanı işaret ediyor. Bunların habercisi olacak günlerden geçiyoruz ki bu Başak Burcu da böyle gündemleri işaret edebilir bize. Liderler var, özellikle hemen Başak Burcu'na geçti Güneş. Liderlerimiz, dış ilişkilerimiz, Ankara'ya göre çizdirdiğim harita bir de diyor ki hayvan saldırıları. Lütfen dikkatli olun. Hani geçen indi ya evinin, Seferihisar'da yazık, balkonunda uyuyan adama pençeyi yapıştırdı, işte o dupedir sevgili arkadaşlar. Şimdi de Jüpiter buraya gidiyor. Hayvanlar arkadaşlarını korumak için, anacığım sen hiç bir daha lütfen kimseyle Feyzuş'cum dikleşme. Onların da bir çetesi var.
Alışın hayvanlarla beraber yaşamaya. Yani sen ayının çocuğunu alıyorsun, köpeğin çocuğunu alıyorsun götürüyorsun. Yazık anaları da yokmuş. Bütün gece ağlamıştır herhalde. Ay evladını aramıştır. Gitti ya evlatları yazık göremedi. Onların da bir sülalesi var canım. Ama işte onlar kinci değiller. Öyle sevgili arkadaşlar. Evet Selvicim işte böyle. Andımız Mehmet Akif. Mehmet Akif. Allah sevgili arkadaşlar çekin bol bol Allah. Yani lider pozisyonundaki insanları, ittifak içerisinde olduğumuz ülkeleri çok çok daha konuşurken meclisten alınacak kararlar, duyulacak sesler, bak bunu bugün alma bu öngörüyü yine yapayım. Çocuk çetesinin, çocuk katilinin diyelim, şehit annelerimizin hakkını helal etmediği var ya, geçen önüme bir teyzem düştü yine. Ben de bir erkek annesi olarak bir duygulandım. Bak duygudaşlık kuruyorsun halk. Hani oğlun olmasa bile kurarsın. O da ayrı konu. O teyzemin o feryadı böyle böyle kulaklarımı çınlatıyor. Neyse işte böyle alınan haberler, duyulacak sesler sizi çok rahatsız edecek diyor. Üzgün. Sporcularımızla ilgili önemli gelişmeler duyabiliriz sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Stresli bir zamanı belirtmektedir. Bağırsaklarınızı rahatsız etme, hazımsızlık yapar. Başak ikinci beyin. İnsanın aklıdır Başak değil mi? Böyle veri kablolarımız karışabilir Uranüs. Merkür'ün de üst top tavıdır sevgili arkadaşlar. Zaten yöneticisi Merkür. Bak karşılıklı bir böyle şey yapacak. Oturduğu burçtan yöneticisi, dispozitörü de Merkür güneş ışıklarının altında olacak. Güneş. 0 ila 8,5 derece güneşe yaklaşan gök cisimleri yanık pozisyondadır. Dualarınıza falan da dikkat ediniz sevgili arkadaşlar. Onun için televizyonda gördüğünüze bugün olan ve daha şiddetlisiyle yaşanacaklarda aranızda ilk taşı günahsız olduğuna inanan atsın ve lütfen beddua etmesin. O yanık Merkür hafizan Allah senin hanene yıldırım gibi elektrik kaçağı gibi düşebilir sevgili arkadaşım. Hazırlıklı olun. Çok daha cemaat yani bugün yarın bana göre Cübbeli Ahmet'in de düşmesi basına bugün yarındır sevgili arkadaşlar. Sıra o cemaatteki hanımefendilere yani değil mi çakarlı arabalarla falan yakalandılar içleri boşken. Ne var? İçlerinde cemaat hanımlarının eşleri vardı. Hatırlarsınız değil mi? Herkes sıra beklerken yanımızdan son böyle geçen yıl oldu bu işler sevgili arkadaşlar. Gün gelir herkes ektiğini etiğindeki taşını da biçer. Çok sorry. Din adamları, aileleri, çocukları, işte ne bileyim eğitim kurumları çok daha ortada olacak. İftiralar belki, bir takım değişik açıklamalar değil mi? Gelip bize geçen gün yazdılar buraya Cübbeli Ahmet'te olabilir yani. Bu din insanı, din alimi. Çok da severim yani sohbetini böyle televizyonda. Murat Bardakçı'ydı değil mi? Fatih Altaylı'yla gülerek izlemişliğim vardır. İrite eden bir din insanı değil, işini yapan, ilimle konuşan, hakiki duruşu olan herkese saygım vardır. Bu tür programları da severdim izlemeyi. Benim din insanlarıyla, alimleriyle falan hiçbir alıp veremediğim yok. Yani söylerken ya işte beddua et. Bana etme beddua arkadaşım diyeyim ben de size. Jüpiter din insanlarının da göstergesidir bu arada. Unutmayın nasıl ekonominin, finansın genel göstergesi ise Jüpiter din adamlarının da aynı şekilde inançtır çünkü. Jüpiter gizli sırlara erme makamıdır sevgili arkadaşlar. Jüpiter'de çok bilmek, az konuşmak vardır. Kibir yoktur. Benim dinim, benim halkım, benim cemaatim, benim insanım yoktur Jüpiter'de. Jüpiter etik ve ahlaklı olmaktır. Ne kadar etiksin, ne kadar ahlaklısın, ne kadar erdemlisin haritandaki Jüpiter'in konuşur. Ne kadar zekisin, kafan nasıl çalışıyor, IQ'un ne kadar işte burası gösterir sevgili arkadaşım Merkür. Ederin değerin ne? İlişkiye nasıl bakıyorsun? Kendini nasıl ortaya koyacaksın? Dönüp Venüs'üne bakacaksın. Fıtratın yaratılış gayen nasıl? Güneşine bakacaksın. Jüpiter'in anlattığı budur. Olur mu? Helalinden bir ekmek yiyeceksin, yemeyeceksin. O Jüpiter'in haritanda oturur gösterir bize. Doğru mu konuşuyorsun? Yalan mı konuşuyorsun?
Merkür Vestan anlatır bana. Sevgili arkadaşlarım, ananızı babanızı kandırırsınız da benim gibi bir astroloğu kandıramazsınız diyorum bazen çocuklarımıza. Konuş konuş teyzeciğim diyorum küçüklere. Böyle. Küçükbaş hayvanlarla ilgili hastalıklar geliyor, bilginiz olsun. Ateşli hastalıklar geliyor. Belki çocuğa saldıran bir köpek sebebiyle yine köpeklerin toplatılmasını konuşuruz. Kuduz geliyor, uyuz geliyor. Hepimiz de uyuz olacağız herhalde. Açıklamalara. Neyse, hadi ben gideyim artık. Koyun, tavuk, kümesler, onlar da değil mi? Tavukçuklarımız var, tamam. Keçi gibi, küçükbaş, eskiden vebadı çünkü bunlar sevgili arkadaşlar. Altın ve gümüşü de takip edelim. Lütfen riskle hareket etmeyiniz, bilginiz olsun. Güneş Uranüs varsa haritalarınızı bilmiyoruz ama olur. Senin 5. evin ikizlerdir. Ya bir dikkat et arkadaşım. Şam, hatırla Kabil ile Habil'i, Kasuyun Dağı'nda. Gidin bakalım bir nerelere. 2023 öngörülerimle, değil mi? Fırat, Dicle ne sırlar yaşatır ruhunda. Bu toprakları bir kenara not alın. Hadi birazcık Merkürleri televizyon başında pas tutmuş Merkürlerinizi çalıştırın dedim, bana şiir yazmış. Çok güzel şiir yazdın diyenler bilginiz olsun. Avrupa ülkelerinde er ya da geç Vladimir Putin krizi de her ne dersen de zuhur edecek sevgili arkadaşım. Yerküle hareketleri de. Mesela Hitler'i çok konuşacağız. 1945 Hitler, Nazi Hitler'i intihar etti sevgili arkadaşlar. Dönün okuyun. Çok konuşacağız. Demek ki Hitler ya, ibretlik bir sahne varmış. İşte savaş atmosferine hazırlık yapılıyor. Neden bugün bana Ikarus Yunanistan'dan böyle bir yetki verildiğini anlatabilmişimdir herhalde. Bilginiz olsun. Önemli kararlar var. İngiltere'yi, Fransa'yı, İtalya'yı, Libya'yı, Sudan, Uganda, Madagaskar, geçen gün dedim ya, Mozambik, yazdım ben bunları, çok oldu sevgili arkadaşlar, bakarsınız. İngiltere, Fransa hayli böyle durumları işaret edecek. Ülkemizin diş imajı, halkın refahı çok çok önem kazanacak. Hükümet ve yöneticilerimiz baskın olacak, bilginiz olsun. Askeri konularda çok çok dikkat çekebilirmiş. Hadi ben gideyim. Var mı sormak istedikleriniz? Kendinize iyi bakın, olur mu? Hayırlı geceler. Kaç kişiyiz? Gözüm görmüyor. Gözlüğü çıkarttım ama görürüm diye. 436 kişiyiz. Bu saatte. Sabah Eyüp Sultan Camisi'nde böyle cemaat yok ya. Geçen yıl eşim hastalanınca ameliyattan önce çok gitmiştik Eyüp'e. Sabah camisi boştu ama namazı. Kediler doluydu. Çok da güzel uyuyorlardı mescidin içinde. Üst katta. Vallahi bravo. Astroloji grubu olarak bu saatte 432 kişiyiz. Kulağınıza sağlık diyelim, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hem kanalımıza hem evimize. Beğenileri, hani bak, canlı yazısının altındaki parmak işaretine lütfen basın. Olur mu? Ben size teşekkür ediyorum değer verdiğiniz için. Hakiki astrolojiye. Hepimizin biliyorum umut dolu sözlere çok ihtiyacı var. Ama bu benim fıtratım. Ben Merkür Oğlak ve sınır aşımı bir insanım. Çok şükür Vesta'yla da sert bir açım yoktur. Ben yalan konuşmayı sevmem. Dürüst olmak benim, ne kadar acı da algılansam dost acı söyler sevgili arkadaşlar. O yüzden çok güzel naralar atamıyorum. Gün o gün değil. O gün de Allah'ın izniyle gelecek ama 2030'dan önce üzgünüm. Ülkemin dağlarına çiçekler açmasını beklemeyin, olur mu? Böyle. Var mı sormak istedikleriniz? Beğenme yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Paylaş butonuna basıp sevdiklerinize de iletebilirsiniz. Değil mi? Dost acı söyler. Dostum ben. Dost üzülür, düşman güler. Günleri geliyor diye. Hatta böyle çok seviyorum. O şarkıyla Instagram'da size yayın yaptım, hatırlar mısınız? O şarkıyla. Dinleyin. Dost üzülür, düşman güler, günleri geliyor. Lütfen ülkemin Mars'ı tutulduysa teslimiyet Mars. Ayağımıza dikenler batıyor,
Topuklarımız kanıyor. Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Tekamül yolculuğunu tekerini çevirdiğimiz tekerlek bak doğum haritan değil mi? Böyle bir tekerlek. O böyle dörtlü direkte jump gibi düşün. Modeli çok güzel şekli. Öyle hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bak ben bir oğlayım. Üzülüyorum ama dalga geçiyorum artık. İçimde yanan volkanı size de göstermiyorum. Bu benim misyon ve vizyonumdur. Bu ara olgunlaşmamış fikirlerinizi de çok kimseyle paylaşmayın. Size büyük büyük vaatler verenlere lütfen çok dikkat edin. Aklınızın bir kenarında Tuğbasun arkadaşınız, kardeşiniz ve Fomalhaut'taki güneş tutulması kalsın. Olur mu sevgili arkadaşlar? Büyük vaatlere dikkat. Bedel ödeyecekler var. O bedeli öderken kime ne dediğinize, neye eşlik ettiğinize, söz verdiğinize dikkat edin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bu sefer gidiyorum. Yarın nasip olursa eğlendireceğim sizi. Burçları yapacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırlı geceler. Kapatamadım herhalde. Sevgili Gül Hanımcığım buralarda mısın? Bakıyorum, evet. Hoşça kalın. Şu anda kapatacağım galiba. İyi geceler Yeşim Hanımcığım. Aysun Hanım, bir mantı. Hepinize iyi geceler. Selvi Hanım, Eren Hanımcığım, arayacağım seni.